Günümüzde teknoloji hızla yayılan trendlerle ilerlerken bu durumun öncüsü olan alanlardan bir tanesi şüphesiz ki yapay zeka. Yapay zeka bilgisayar sistemlerini aynı insanlardaki gibi öğrenmeyi amaçlar. İnsan benzeri zeka ve öğrenme yetenekleri kazandırmayı amaçlar. Ancak bu teknolojinin elbette artıları ve eksileri bulunmakta. Bu videoda sizlere yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönlerine değinmeye çalışacağım. Hazırsak başlayalım. Günümüzde çok fazla duyduğumuz kelimelerden bir tanesi elbette ki yapay zeka terimi. Yapay zekanın şu zamana kadar ne olduğunu az çok insanlar artık kavramış durumda. Yani demem o ki bunun ne olduğunu çoğu insan bilmekte. Peki yapay zekanın sözlük anlamına baktığımızda insan zekasını taklit eden ya da simüle eden bilgisayar sistemleri veya makinelerdir. Günümüzde pek çok alanda kullanılmakla birlikte hayatımızı kolaylaştırmakla, verimini artırmakta ve yeni fırsatlar yaratmakta. Ancak yapay zeka aynı zamanda bazı riskler ve sorunlar da içermekte. Yapay zeka insanlara pek çok fayda sağlamakta. Bunlardan bazıları hata oranlarını azaltmak, veri analizlerini ve karar verme yetenekleri, yaratıcılık ve inovasyon, özellikle de eğitim ve öğrenme, yaşam kalitesi gibi birçok olumlu yönleri bulunmakta. Bunları inceleyecek olursak, yapay zekanın insan hatalarını önlemek ve azaltmak için tasarlanmış olması en başta gelen yönlerinden bir tanesi elbette. Örneğin sürücüsüz araçlar trafik kazalarını ve can kayıplarını azaltabiliyor. Tıbbi teşhis ya da tedavilerde yapay zeka hastalıkları daha erkenden tespit edebilir ve doğru reçeteler yazabilir. Sürücüsüz araçlara örnek verirsek, otonom sürüş deneyimi sunan araçların en başında şüphesiz ki Elon Musk'ın üretmiş olduğu Tesla marka araç gelmekte. Büyük miktarda veriyi hızlı ve etkili bir şekilde analiz edebilir ya da karar verme sürecini destekleyebilir yapay zeka. Örneğin finansal piyasaları izleyebilirken yatırım tavsiyeleri de verebilir ya da kredi riskini değerlendirebilir. Ayrıca yapay zeka doğal afetleri öngörebildiği gibi iklim değişikliği ile mücadele de edebilir. Yapay zeka insan yaratıcılığını taklit edebilir ya da tamamlayabilir. Buna örnek verebilecek olursak yapay zekanın müzik, sanat, şiir ya da oyun gibi yaratıcı eserler ürettiğini elbette birçoğunuz görmüşsünüzdür. Mesela ses klonlama gibi ya da bir problemin çözümünün yapabilmesi gibi fotoğraf ve görsel animasyonlarda yazıyla ya da sesle komut verdiğinizde bunun karşılığında size görsel bir şekilde sonucunu döktüğünü elbette birçok yerde denk gelmişsinizdir. Eğitim ve öğrenme süreçlerini iyileştirebilen yapay zeka, örneğin kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini sunabiliyor. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve seviyelerini belirliyorken geri bildirimler verebilir. Ayrıca yapay zeka eğitim kaynaklarına erişimi artırabilir ve eşitsizlikleri de azaltabilir. Yapay zeka yaşam kalitemizi artırabilir. Peki nasıl mı? Ev işlerini ve sıkıcı görevleri yapmamızda bize yardımcı olabilir. Ayrıca yapay zeka sağlık hizmetlerini de iyileştirebilir. Yaşlılara veya engellilere bakım sağlayabilirken sosyal ilişkilerimizi de geliştirebiliriz. Bu zamana kadar anlattığım yapay zekanın hep olumlu yönleriyle alakalı. Şimdi birkaç örnek vermeye kalktığımda en basiti cep telefonunuzda, yani şu an kullanmış olduğunuz mobil telefonunuzda birçok uygulamanın, hatta asistanınızın, işte Android'se Google Asistan ya da Apple'sa yani bir iPhone'sa Siri gibi asistanlarla birçok işlevinizi yaparken desteğe başvurabiliyorsunuz ya da bu cihazınız size daha önceden bile arattırdığınız ya da yaptığınız işlerin yenilerini siz daha kendinizi çok fazla yormaya gerek duymadan otomatik olarak karşınıza çıkan öneriler gibi, birçok aramalar gibi, yani sayısını tahmin bile edemeyeceğiz birçok uygulamada karşımıza çıkabiliyor. Fotoğraf düzenlemeciler olsun, grafik tarafındaki kullandığımız uygulamalar olsun,
birçok alanda ki bu sürekli kullandığımız günlük rutin işlerimiz arasında karşımıza çıkabiliyor. Onun dışında ev elektroniği, tüketici elektroniği tarafında da işte bir robot süpürge olsun ya da almış olduğunuz yeni model sıfır bir araçta da olabilir. Yani otonom sürüş deneyimi veren bu elektrikli araçlarda da olabilir. Yani yapay zeka birçok alanda artık hayatımızın içinde ve bu içindelik çok hızlı bir şekilde günden güne teknoloji birlikte gelişirken yapay zeka da çok daha fazla alana girmiş durumda ve hayatımız içine dahil olmuş durumda. Zaten kendi kendine öğrenme ve geliştirme gibi en önemli artılarından olan bir özelliğe sahip. Peki bu zamana kadar bahsetmiş olduğum bu olumlu yanların yanı sıra dezavantajları yani olumsuz yönleri neler? Gelin birlikte değinelim. Yapay zeka insanlara pek çok zarar da verebilir. Bunlardan bazıları ise şu şekilde. Örneğin insanların yerini alarak işsizliği arttırabilir. Yani yanlış duymadınız. Bizim çalışan bir insanın yerini alıp da işsizliğinizi arttırabiliyor. Yani öncelikle düşük nitelikli veya rutin işler yapay zeka tarafından kolayca yapılabiliyor. Ayrıca yapay zeka gelir ve servet dağılımında da eşitsizliğe yol açabiliyor. Yapay zeka teknolojilerine sahip olan ve bunları kullanan kişi ya da kurumlar da daha fazla kazanç elde ederken diğerleri de geride kalabiliyor. Yapay zeka etik ve ahlaki sorunlara da neden olabiliyor. Örneğin insanların haklarını ihlal edebilir, gizliliği ve güvenliği tehlikeye atabilir ya da ayrımcılık veya önyargıya yol açabilir. Ayrıca yapay zeka insan değerlerini de veya kültürlerini de yansıtmayabilir ya da insan onurunu veya özerkliğini zedeleyebilir. Yapay zeka güvenlik ve kontrol sorunlarını da yaratabilir. Örnek verecek olursak yapay zeka siber saldırılara da maruz kalabilir. Kötüye kullanılabilir ya da hacklenebilir. Ayrıca yapay zeka insanların kontrolünü kaybetmesine ya da bağımlı olmasına da neden olabilir. En kötü senaryoda yapay zeka insanlara karşı isyan edebilir ya da zarar verebilir. Yaratıcılık ve insaniyet kaybına yol açabilir. Yapay zeka insanların yaratıcı potansiyellerini bastırabilir ya da sınırlayabilir. Ayrıca yapay zekanın insanların duygularını, sezgilerini veya ahlaki yargılarını göz ardı edebilir ya da azaltabilir. Yapay zeka hem faydaları hem de riskleri olan bir teknolojidir. Yapay zekanın hayatımızı kolaylaştırabilmesi, verimliliği arttırabilir ve yeni fırsatlar yaratabilir. Ancak yapay zeka işsizliği ve eşitliği arttırabildiği gibi etik ve ahlak sorunları da neden olabiliyor. Güvenlik ve kontrol sorunları yaratabilir ya da yaratıcılık veya insaniyet kaybına yol açabilir. Bu nedenle yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönlerini dikkate alarak bu teknolojiyi akıllıca ve sorumlu şekilde kullanmalıyız. Gelecekte yapay zeka daha da karmaşık ve entegre hale gelerek hayatımızın birçok alanında etkili olacak gibi görünüyor. Ancak bu teknolojinin olumlu yönlerini ön plana çıkararak olumsuz etkilerini minimize etmeye çalışmak önemlidir. Yapay zekanın etik kurallara uygun ve toplumsal değerlere saygılı bir şekilde kullanılması teknolojiyle uyumlu ve gelecek yaratmamıza yardımcı olabilir. Ayrıca yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılması sırasında kesinlikle şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri benimsenerek toplumda güvenin korunmasına katkı sağlayabilir. Bir film vardı hani Will Smith'in oynamış olduğu I, Robot yani Ben Robot filmi. Hatırlıyor musun? Aynı onun gibi. Yani ki Elon Musk'ın yaptığı o insansız robotlar ya da o Sofia işte o sanırım programına katılan robot. Kim bilir bilmediğimiz gün yüzüne çıkmamış ya da çıkmaya yüz tutmuş nice teknolojiler bulunmakta. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsettim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.